Bugün teçhizatların A'dan Z'ye kadar her şeyi size anlatırım. Ve bu gerçekten önemlidir. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten önemli arkadaşlar. O yüzden yani bir kısmını ileriye alalım ya bir kısmını şey yaparım yapmayın. Direkt sonuna kadar izleyin, çok önemli. Her şeyi, tüm detayları bu videoda size anlatırım. Ama anlatmadan önce birer tane beğeni atarsınız ve bir yorum yazarsınız. Bana destek oluyorsunuz. Hangi konulardan da Rock'tan videoya içerik çekmemi istiyorsanız onları da yorumlarda yazabiliyorsunuz. İlk başında size böyle bir şey söyleyeyim. Teçhizatlarımız 3 çeşidi var. Seçkin, destansı, efsanevi. Seçkin ekipmanlar yani teçhizatlar, ben böyle bir şey düşünüyorum. Tam size anlayabileceğiniz bir dilden söylesem. Seçkin bir teçhizat tamamen bir mavi bir ekipmana benziyor. Yani ekipmanların ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Ancak teçhizatlar da bir o kadar önemlidir. Yani sadece ekipman artık ve komutan iş yapmıyor. Teçhizatla o kadar önemli. Seçkin teçhizatlar tam bir mavi ekipmana benziyor. Destansı ekipmanlarımız bir mor ekipmana benziyor. Ancak bazı destansı ekipmanlarım yani bazı destansı teçhizatlarımız yazıtlıdır arkadaşlar. Bunlardan mor kritikli düşünebilirsiniz. Efsanevi teçhizatlarda 3 çeşitimiz vardır arkadaşlar. Yani buradaki normal beyaz tabii ki yazıtlı, mavi yazıtlı ve efsanevi yazıtlı. Beyaz yazıtlılar tam böyle bir şey düşünebilirsiniz. Bir tane beyaz yazıtlı efsanevi bir teçhizat sizin tam kritik olmayan bir ekipmanınıza benziyor. Ancak mavi bir teçhizat arkadaşlar, yani destansı maviler gerçekten çok önemli. Neye benziyor? Bir efsanevi ekipmanınız ama kritikli. Buradaki yıkıcı ya, hatta efsanevilerden mesela sadece gelelim ve diğer kısımlardan tabii ki efsaneviler vardır. Burada efsanevi teçhizatlar da yani yazıtlı teçhizat. Bunlar da tam arkadaşlar böyle düşünebilirsiniz. Bir ekipman kritik atmış 3, 4 veya 5 seviyeye göre, yani seviyede atlatmışsınız bir ekipmana. Böyle bir şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden bu teçhizatın ne kadar önemli olduğunu şu an herkes açık bir dilde anlamıştır. Teçhizatı nereden elde ediyoruz? Bunu da çok basit bir yolu vardır arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz gibi resmi forumda buradan her gün 8 tane, eğer ki 25 seviye olsa 8 tane, buradan da direkt resmi forumdan buradan da siyahat et de günlük 20 tane, tabii ki buradan da siyahat edebiliyorsunuz. Onun daha fazlası ile de her birisi 30 cevher, ne kadar da yükseltirseniz yani bir kere 30, ikinci kere 40, böyle bir şekilde yükseliyor yani, bir cevherle de günlük artı 120 tane yapabiliyorsunuz. Teçhizatın bir kısmını daha varsa arkadaşlar, buradaki tabii ki tedarik deposunda ilerideki zamanlar yeni oyuncularda günlük teçhizat tedariği geliyor arkadaşlar. Bunu alabiliyorsunuz. Veya hatta buradaki gördüğünüz gibi süper fiyatlardan burada teçhizat kısmından burada kraliyetin teçhizatı vardı. Teçhizat veriyor. Teçhizat tercih sandığı. Bazen de bunlardan da tabii ki çıkacak. Ama bence herkes, yani birisi eğer ki para harcıyorsa ve haftalık 200 TL bir şey değilse, 7 günlük teçhizat tedariği gerçekten önemlidir. Niye? Çünkü bazen bunlardan da mor ve efsanevi de çıkıyor. Ancak bunu da unutmayın, resmi forumda hem buradan hem de buradan arkadaşlar seyahatle her zaman yapın. Çünkü bunlardan bazen efsanevi de çıkacak ve örnek veriyorum 2 gün önce benim için bir tane mavi teçhizatlı yani sarı mavi yazıtlı çıktı arkadaşlar. Şimdi KVK 1'de birkaç tane kısmımız vardır. Yani birkaç tane komutanımız vardır. KVK 1'de teçhizat yoktur. KVK 2'de teçhizat vardır. Bazı komutanlarımız vardır. Ancak bazı komutanlardan mesela birçoğu kişi Martel'den bahsediyor. Martel hangi teçhizata iyidir arkadaşlar? Ya hangi komutanlara, hangi teçhizatlara yapalım? KVK 1'deki olan komutanlar, KVK 2'deki olan komutanlar bazıları sadece Kama üzerine çalışıyor. Ancak Kama'da iki kısmımız var. Kama 1 ve Kama 2. Veya hatta Martel'de neyi kullanabiliyorsunuz? Mesela Martel'i çok kişi bahsediyor arkadaşlar. Burada boş kara dizilişi kullanıcının kıtası %2 daha az hasar alıyor. Yani bunu yaparsanız sizin için iyi olacak. Veya hatta yay dizilişi kullanıcı kıtası %5 daha çok normal hasar veriyor. Bu ikisi iyidir.
KVK2'deki diğer komutanlarımızdan bahsedersek yani YSG, Thutmose, Büyük Cyrus bunların da tabii ki tam Kama'nın üzerine gidiyorlar. Yani Kama 2'den bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Kama 2 oldukça önemli ve sağlamdır. Yani KVK 1'de bir tek Martel'de o da yay dizilişi yaparsınız iyi olur. Ancak benim bir KVK 2'de yani KVK 2'ye yatırım yapmanızın resmi forumdan hiçbir manası yoktur. Yani Kama 1'i yapmanız hiçbir şey yoktu çünkü Kama 2 vardır. O yüzden ilk başında buraya gelirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. İnsan belki şu an diyeceksiniz ki ben sadece piyade oynuyorum ya sadece süvari ya sadece okçu oynuyorum. Öyle bir şey yok. İlerideki zamanlarda 3 çeşit tabii ki yapabiliyorsunuz. Biri süvari, biri okçu, biri de tabii ki piyade veya hatta mancanikte oynuyorsunuz farklıdır. Mancanikten zaten biliyorsunuz herkes ve dizilişidir. Bütün mancanik ya kuşatma birimleri ve dizilişiyle yapılıyor arkadaşlar. Bunları ilk başında size söyleyeyim. Ondan geri kalanı arkadaşlar bazı hıtalar gerçekten buradaki kullanıcının kıtası barbarlara doğru intikal ediyorsa %10 intikal hızı kazanır. Bu barbar keserken ya bazı etkinlikleri yaparsınız bu %10 intikal hızı sizin için işe yarıyor. Ama ben burada teçhizatı bunları boş yere harcatamıyorum mesela. Ya hatta buradaki mesela zigzag dizilişi bu kullanan komutan kıtası bir seferberlik ordusuna katılmaya ya da yapaya konuşlanmaya giderken %15 yani bir ralliye katılmak istiyorsunuz ya bir bineye katılmak istiyorsunuz %15 intikal hızı. Ancak bunlar sizin bir işinize yaramıyor. Tersiyo dizilişi kullanıcı şehrinden garnizon kullandığında kullanıcının teçhizatlardan gelen birim tüm özellik bonusları saldırı, savunma, sağlık tüm birim türlerini uygulanacaktır. Yani buradaki garnizonların bazı kişileri bunu da kullanıyor ancak ben garnizonda da bunun kullanmasını hiçbir şekilde ifade edemiyorum. Geri kalan mesela burada kaynak toplama hızlı toplama kaynak komutanlarınıza mesela bu dizilişi kullanıyorsunuz. Boş kara dizilişi kullanıcının kıtası %2 daha az hasar alıyor arkadaşlar. Bunu Martel gibi, Piroz gibi bu tarz komutanlarda kullanılır ancak bir KVK için burada bunlara yatırım yapmanız gerek yoktur. Kademeli diziliş kullanıcının kıtası diğer kıtalara bazı güçler sağlığında bu güçlerin etkileri 1-2 katlanıyor. Yani buradaki sizin bir tane destek komutanınız varsa mesela örnek veriyorum bir tane support komutanı çıkıyorsanız bu kademeli diziliş sizin işinize yarıyor. Kama diziliş 1'i tamamen bitmiştir. Çünkü Kama diziliş 2 geldi ve Kama diziliş 2'den %12 daha fazla beceri hasarı veriyor. Kama diziliş işte bir de sadece %5. O yüzden bir işe yaramıyor. Ve genel olarak bütün komutanlarda yay dizilişi %5 daha çok normal hasarı veriyor arkadaşlar. Kullanabiliyorsunuz. Ancak ben hiç önermem. Benim önerebileceğim tek en iyi sağlam teçhizatlar ya yazıtlar, tercih yani dizilişlerimiz arkadaşlar. 3 çeşitimiz var. Biri süvari, biri piyade, biri okçu. Süvariler için tabii ki Kama 2 bazı komutanlar örnek veriyorum. Bir Hyogo Bing'iniz var ki artık kimse fulllemiyor yani bu devirde. Kademe Kama diziliş 2'yi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya hatta okçu komutanlardan Kama diziliş 2. Mesela piyadenin mesela Ragnar Scipio Ragnar'da Kama diziliş 2. Kama 2 kesinlikle kullanın arkadaşlar bu tarz komutanlarla. Piyadeler için olmazsa olmaz kıskaç dizilişi arkadaşlar. Kıskaç dizilişi gayet sağlamdır. Gayet düzgün bir şekilde veriyor ve kıskaç ne veriyor? Kullanıcının kıtası %10 daha çok darbe hasarı veriyor. Ve son olarak da arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi delta dizilişi. Delta dizilişi de yeni gelen sualler Gamgam, Achilles, Arthur Pendragon için delta dizilişi oldukça sağlam ve iyidir arkadaşlar. Bu 3 tane dizilişi kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben dizilişleri size anlattım. Dizilişleri dizmesi için ya bir şeyler yapmanız için gerçekten dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. İlk başında herhangi bir şekilde buradaki mavi yani yazıtları ne satın ne de bunları elleyin. Yani tamamen hangi birimi oynuyorsunuz ona göre bir yatırım yaparsınız. Önemli değildir. Bu mavi diziliş örnek veriyorum. Siz sandık açıyorsunuz. Ya rastgele bir sandıkta bunlar geliyor. Önemli değil bu mavi diziliş hangi dizilişten gelmiştir. Çünkü bunları çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya hatta buradaki mesele bir efsanevi dizilişten mesela burada gördüğünüz gibi dövücü vardı mesela burada. Bir efsanevi diziliştir arkadaşlar. Ben mesela combo teçhizatıma attım arkadaşlar. Bunlar da önemlidir. Peki şimdi bunları nasıl seçiyoruz?
Şimdi ilk başında arkadaşlar bazı dizilişlerimiz buraya gelirsek mesela teçhizatlardan buradan dizilişlerden mesela nadir yazıtımız vardır arkadaşlar. Nadir yazıtlardan geçen gün bir tane kıskaç dizilişte bu çıktı bana. Yani rastgele olarak bu çıktı. Şimdi benim herhangi bir şekilde piyade kullanamıyorum şu an. Ben bunu direkt vardır çok güçlüdür ama ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Bunu çevireceksiniz. Hangisini oynuyorsunuz? Örnek veriyorum. Süvari oynuyorsunuz. Tabii ki delta'ya çevireceksiniz. Piyade oynuyorsunuz. Kıskaçta olacak. Okçu oynuyorsunuz. Kama 2'ye çeviriyorsunuz. Peki bu çevirmeler nasıl olacak arkadaşlar? Teçhizatlardan. Çok basittir aslında. Bunun üzerine bakın buradan direkt bunu ben çevireyim. Burada iki çeşit taşımız vardır. Bu taş çok önemli. Dönüşüm taşı. Bunlar nereden geliyor? Ya buradan VIP Shop'tan alıyorsunuz arkadaşlar. Çok pahalıdır ki ben buradanın almanızı hiç tavsiye etmem. 10.000 cevher bir tanesi. Veya hatta buradaki mesela paketimiz vardır arkadaşlar. Süper fiyattan burada dönüşüm taşı paketleri vardır. 100 dolara kadar galiba. Bunları alabiliyorsunuz. Bir dönüşüm taş kristallı daha vardır arkadaşlar. Dönüşüm kristallı bu teçhizatı dönüştürmek için başka hakkın olmadıysa tekrardan sıfırlar diyor. Bunu da size söylüyorum. Buradaki dönüşüm taşı da çok önemli. Burada hem bu paketlerden alınıyor arkadaşlar dönüşüm taşı hem de mor teçhizatlar ve beyaz teçhizatları satarken bunları alabiliyorsunuz. Nereden alıyorsunuz? Çok basittir. Buradaki dükkandan A harfi diye bir yeri vardır. Haftalık 30 tane alabiliyoruz. O yüzden bunları alabilirsiniz. Şimdi burada en önemli şeylerden birisi yeni oyuncularsanız tabii ki burada mesela bunlar da oluyor. Mesela örnek veriyorum. O yüzden ben size söyleyeyim. Eğer ki efsanevi bir teçhizatınız varsa ya herhangi bir şekilde bir komutanın gerçekten düzgün bir şekilde bir teçhizatı yapmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum benim en iyi teçhizatım buradadır. Kama 2, Kama 1'dedir. Tamam mı? Burada benim bu gelmiştir. Kama 1'dedir. Ben Kama 2'yi çevirmek istiyorum arkadaşlar. Direkt bunu çevirebiliyorsunuz. Geliştir, çevir. Buradaki olan kamanız yani kama 1'de burada diyor ki hangi birime çeviriyorsunuz arkadaşlar. Çevirmeyi basacaksınız. Dikkat edin burada çok pahalıdır ve eğer ki dizilişini bilmiyorsunuz direkt dikkat edin. Bakın diziliş farkları burada vardır. Mesela ben size dediğim gibi Kama 2'de mesela buradadır arkadaşlar. Onaylaya basıyorsunuz. Burada onaylaya bastığınızda direkt bu teçhizat bütün özellikleriyle birlikte direkt Kama 2'ye gidiyor. Ve Kama 2'ne giderken 10 tane bir bedeli vardır. Yani efsanevi bir teçhizat 10 tane bedeli vardır arkadaşlar. Bir tane efsanevi yazıtlı teçhizat 10 tane dönüşüm taşa bedeli vardır arkadaşlar. Bu birincisi. İkinci kısmımızda burada dediğim gibi dik kafalı mesela ya çökertici vardır. Burada dik kafalı da vardır tabii ki. Hani nerededir? Dik kafalı burada. Bunu mesela ben dedim yani bunu ben Kama 2'ye çeviriyorum. Geliştir. Çevir kısmına geldik. Çevir kısmına geldiğinizde mesela bunu da Kama 2'ye çeviriyorum. Buradan da 3 tane dönüşüm taşı istiyor arkadaşlar. Buradan bitmedi arkadaşlar. Burada bazı teçhizatlarımız iki kısımlıdır. Yani iki kısımlı bunun gibi düşünün. Hem burada bir tane mavi vardır hem de buradan sloklama var. Yani bu teçhizat artık ben size böyle bir şekilde söyleyeyim. Bir efsanevi critically 2 seviye bir ekipman düşünün. Yani o derecede yüksektir. Geliştire basarsan bunlar daha fazla bir taşı istiyor. Taşın istediğini de buradan da mesela bir taneye geldik arkadaşlar ama iki herhangi birisini de çeviriyorsanız burada 5 tane istiyor. Çünkü bunun da gücü bir tane tek mavi yazıtlı olarak yani daha fazladır. O yüzden daha fazla bir taş istiyor arkadaşlar. Normal olarak sıradan bir tanesini geliştirir basarsınız arkadaşlar. Yani sıradan herhangi bir teçhizat yani beyaz bir yazıtı vardı. Beyaz bir yazıtı varken çevirirken arkadaşlar burada herhangi bir yazıta çevirmek istiyorsanız yani herhangi bir birime ya herhangi bir yazıta çevirmek istiyorsunuz. Mesela burada ben kuzey bonusuna çeviriyorum. Bir tane istiyor yazıtlı. Yazıtsız da bir tane taş istiyor. O yüzden arkadaşlar yani burada benim bir tane mavi teçhizatım geldi. Ya bir tane efsanevi teçhizatım geldi. Bunlara dikkat edin çünkü önemlidir. Ve daha fazla dikkat etmeniz gereken şey de varsa arkadaşlar buradaki mesela örnek veriyorum benim gözü pek. Buradaki bayağı statları iyidir. Ben bunu hiçbir zaman çeviremiyorum arkadaşlar. Çeviremeyin. Çünkü buradaki çevirmeniz bir tane dönüşüm taşı da kolay kolay elde edemiyorsunuz ve gerçekten de çok pahalıdır. Yani dikkat edin. Bazen bir mavi teçhizatı bu yere koyun yani başka bir şey koyun. Bir
efsanevi ya bir mavi ya bir tane efsanevi yazıtlı ya bir tane mavi yazıtlı olarak yani çevirme yapın. Çünkü beyazlar hiçbir şeklinde değmiyor arkadaşlar. Şimdi ben size böyle bir şekilde söyleyeyim. Benim piyadelerim kıskaç dizilişiyle kullanıyorum arkadaşlar ve böyle de bir kıskaç dizilişi vardır bende. Yani buradaki gördüğünün her şeyi burada mesela bir tane efsanevi gördüğümden burada bu efsanevi burada değildi. Ya hatta bu mor mesela burada değildi arkadaşlar. Bunlar beyazdı, iki çeşitliydi. Ancak benim bir tane moru buldum başka bir kısmından 3 tane geliştir kısmına bastım. Çevirden 3 tane ile ben o kısma getirdim. Ve bu kadar basittir. Ancak burada en güçlüsü nereden buluyorsunuz arkadaşlar? Burada en güçlü statlar nerededir? Arkadaşlar ilk başında tüm hasar gerçekten çok önemli. Yani tüm hasar arkadaşlar bir VIP 17 bir VIP 17 yıllar canımızı çıkartıyoruz VIP 17 olacağız. %5 tüm hasarı verecek diye. %5 beceri hasarı veriyor. Burada direkt tüm hasardı değil mi? %5 tüm hasardı VIP 17 galiba. Uzun bir süredir hiç kullanamıyorum. Evet tüm hasardır %5 arkadaşlar. Yani böyle bir şekilde düşünün. Tüm hasar burada bir teçhizatta sadece %2 veriyor. Bazı arkadaşlarımızda %8'e kadar da tüm hasarı vardır. Bu tüm hasarlar varken çok önemli. Bir de bunları artık umarım ki öğrenmişsiniz. Yani açık bir dil ve net bir dilde söyledim. Buradaki teçhizatın herhangi bir yerden mavi varsa olabilir. Bazı yerlerden ya bazı zamanlardan buradaki de teçhizatlardan arkadaşlar bunlardan oluyor. Yazıt Şevket mesela burada Şevkli vardır arkadaşlar. Veya hatta buradaki efsanevi ekipmanlarımızı satarken arkadaşlar buradan da böyle bir şekilde mesela üstünde burada 8 tane ile bir tane efsanevi yazıt alabiliyoruz. Artık hangi yazıtı almak istiyorsanız arkadaşlar bunu bakacaksınız ve ya bunları yani bakacaksınız hangisine ihtiyacınız var. Mesela Kama 2 mi Kama 2. Bilmiyorum mesela burada kıskaça ihtiyacınız var. Kıskaça alıyorsunuz veya hatta mesela suareye ihtiyacınız var. Suareye ihtiyacınız varsa onu yapacaksınız. Mesela burada dik yazıt koruyucu deri. Bunlara dikkat edin. Hangisini mesela efsaneviye çevrilecek arkadaşlar. Çünkü bunlar da oldukça önemlidir. Bunları takmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela ben buradayım arkadaşlar. Birisini mesela yazıtının bir tane mavi yazdım. Mavi yazıt yok. Efsanevi yazıt vardı. Bunu çeviriyorum. Mesela buraya geldim arkadaşlar. Burada herhangi birisi mesela %2 tüm hasarım vardı. Benim %2'lik bir tüm hasarım vardı. Hangisi de bilmiyorum da. Ama mesela örnek veriyorum. Hadi bunu diyelim ki bu %2 tüm hasardır. Tamam mı arkadaşlar? Geliştire basıyorsunuz. Buradan direkt bunun hiçbir yazıtı yok. Direkt bunu üzerine koyduğunuzda burada yazıtı yokken bir yazıt ekliyorsunuz arkadaşlar. %2 nokta tüm piyada saldırısı, %3.4 piyada savunması, %2.5 piyada sağlık. Ve burada yazıtı eklediniz. Buradan da diyor ki komutan öfkesi 70 üzerindeyken kıtası %5 ek hasar veriyor arkadaşlar. Ve bu da oldukça sağlam bir yazıtlarımız vardır. O yüzden arkadaşlar yazıtla böyle ekliyorsunuz. Yani bir efsanevi yazıt yapmak istiyorsunuz. Ya bir tane mavi yazıt yapmak istiyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Yeni oyuncu değilseniz ya herhangi bir şekilde arkadaşlar ekipman teçhizatlarınızda gerçekten yani benim gibi eski bir oyuncusunuz. Burada geri dönüştüre basarsanız yani eğer ki herhangi birisini ya kullanmıyorsunuz arkadaşlar filtrede burada direkt destansı ve seçkindir. Mesela bunlar benim hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Bunların hepsini her zaman satıyorum. Ve sata başladığında burada 47 tane veriyor. Veya hatta bunlardan harici de mesela burada efsaneviler vardır. Bazı efsanevileri mesela biz kullanamıyoruz. Mesela burada %2 tüm hasar vardı. Bunu beklettim arkadaşlar. Bu %2 tüm hasar mesela benim için işime yarıyor. Bazen de bir tane efsanevi ekipman ya bir efsanevi yazıtı alacağım KVK'da. Buna koyacağım arkadaşlar ve sonra da çevireceğim arkadaşlar. Bunlar daha sağlam oluyor. Ama diye geri kalanı mesela bu hiçbir işe yaramıyor ya bu herhangi bir şey yaramıyor. Bunu geri dönüştürüp basacaksın arkadaşlar. Burada 40 oluyor. 170 tane ile birlikte yani efsanevi yazıtları da sattığımdan bir işe yaramayan efsanevi yazıtları sattığımdan mesela buradan 170 tane de rahat bir şekilde bir tane oluyor. 8 kere yaptığımdan arkadaşlar rahat bir şekilde bir tane efsanevi yazıt koyabiliyorum. Peki örnek veriyorum benim birçok ekipmanım da böyle bir şeklinde vardır. Kusura bakmayın biraz uzun sürdü bu video ama maalesef yapacak bir şey yoktur. Yani bir oyunu öğrenmek istiyorsunuz böyle olacak. Benim mesela burada bir tane efsanevi ya bir tane efsanevim çıkmıştır da eminim ki vardır mesela burada. Dik kafalı burada vardır arkadaşlar. Geliştir. Bunun ben geldim çevirdim. Kama 2'ye ya herhangi birisine çevirdim. Abi ben bunu kullanmak istiyorum.
Ama kullanamıyorum. Buradaki statlar önemlidir. Yani stat yok bu komutanda. Ne yapacağız? Arkadaşlar burada dönüştür kısmına geliyorsunuz. Dönüştür kısmında böyle diyor ki statları hangisini dikkat ediyorsunuz? Hangisi sizin için iyidir ya hangisi sizin için iyi değildir. Benim örneğim ilk başında tüm hasar, sonra sağlık, sonra savunma, sonra saldırı oluyor. İntikal hızı piyade için iyidir. Onu da kullanabiliyorsunuz. Ancak büyük bir statları beklemeniz gerekecek arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Burada dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Dönüştür, dönüştür, dönüştür. Ta ki bunlar 3 oluyor. Mesela burada bunu dönüştür yaparken bunu kilitledim arkadaşlar. Ben bu intikal hızını kaybetmek istemiyorum. Süvariye takıyorum. Örnek veriyorum. Kilitledim mi? Buradaki dönüşüm taşı 3'e çevirdi arkadaşlar. 3'e yükseldi. 2 taneyi size çevirecek ta ki süvariye gelene kadar. Burada örnek veriyorum bu da süvariye geldi. Üçüncü oluyor. 5 tane kısmıyla yani 5 tane taşıyla buradan da bunu çevirebiliyorsunuz. Bu da oldukça rahattır ve çok basit bir şekilde. Burada mesela bu komutanda aynı şekilde arkadaşlar 10 tane hakkınız vardır. 10 kere çevirebiliyorsunuz ve 10 kere de bunları bulmadınız artık ilerideki zamanlarda böyle oluyor. Haklarınız bitiyor ve 10 kereden fazla çeviremezsiniz. Burada bu taşlar sizin ihtiyacınız var. Bazı etkinliklerde bu taş geliyor arkadaşlar. Taşı bastığınızda direkt tekrardan bu kalan hakkı yenileniyor ve tekrardan bunları 10 kere daha çevirebiliyorsunuz. Bunlar sıfırlanmaz. Bunlar kalacak. Sadece 10 kere daha bunu çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu taş nereden geliyor arkadaşlar? Burada taş VIP Shop'tan geliyor muydu? Galiba geliyordu. Bulabiliyor muyduk? Bulamazdık. Burada sadece paketle alabiliyorduk arkadaşlar. Burada süper fiyattan evet burada dönüşüm kristali bu paketi ayda bir kere geliyordu galiba ya her günde bir kere geliyor. Dönüşüm taşı 50 dolarla bunu alabiliyorsunuz. Çok pahalıdır. O yüzden hangi teçhizatı, hangi ekipmanı yeniliyorsunuz bunu da gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve son olarak da tekrardan size söyleyeyim. Bu oyunda eğer ki kuşatma oynuyorsunuz V dizilişi, kuşatma oynamıyorsunuz, piyade oynuyorsunuz, kıskaç dizilişi, süvari oynuyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar. Yani burada delta dizilişi, okçularda oynuyorsunuz. Tabii ki Kama 2 dizilişi yapıyorsunuz. Benim Kama 1'dir çünkü bunların çevirmesi de çok pahalıdır. Yani burada bir tane efsanevi 10 tane. Buradan da bir tane 5 15 oldu. Buradan da 10 yani 25 taşa ihtiyacım vardır ki bunları bitireyim. Bu 3 taneyi bitireyim ve maalesef bu benim için bayağı uzun sürecek. O yüzden şu an vazgeçtim ve böyle bir şekilde de bir köşede oturuyorum. Yani gelen tüm sorularınız yorumlarda da yazabiliyorsunuz ancak ben bu videonun her şeyi size anlattım. Yani anlatmayacak herhangi bir şey yoktu. Umarım ki faydası da olmuş olabilir. Nasıl teçhizatlarınızı çeviriyorsunuz, nasıl teçhizatlarınızı yapabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum burada benim bir tane herhangi birisiyle bir tane mor bulduğumdan mesela bunu da çevireceğim nadir yazitten. Mesela bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar herhangi birisini de. Sadece geliştir, çevir. Burada istediğiniz birime çeviriyorsunuz. 3 tane taş veriyorsunuz maviye. Mavi artı beyaz 5, efsanevi 10 ve beyaz yazıtılı veya yazıtı olmayan da çevirmesiyle bir taş istiyor. Bu taşları da kolay kolay harcamayın ve düzgün bir şekilde kullanın arkadaşlar. Teçhizatlar söylediğim gibi efsaneviler bir tane efsanevi ekipman, kritikli 5 seviye, maviler efsanevi bir ekipman, sadece kritikli, mavi artı beyaz yani burada gördüğünüz gibi efsanevi kritikli artı 2-3 seviye ve böyle bir şekilde beyaz yazıtlı da yani bir efsanevi ekipmana sadece efsanevi ekipman da değil yani bir efsanevi ekipman seviyesi olmayan kritikli olmayan bir ekipmana benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmayı asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.